Bazen o yetişkin olmanın sonu gelmez sorumluluklar listesi altında ezilip sadece bir günlüğüne her şeyi bırakıp kaçma isteği geliyor mu size de? Ah, gelmez mi? Hani faturalar, toplantılar, o bitmeyen ev işleri hepsi bir anlığına yok olsa. İşte bu hepimize çok tanıdık gelen his, popüler kültürde sürekli karşımıza çıkan bir kavramı akla getiriyor. Peter Pan sendromu. Aynen öyle. Ama bu sendrom sadece masallardaki o büyümek istemeyen yeşil kıyafetli çocuktan ibaret değil, hiç değil. Sizin bize sunduğunuz kaynaklara daldığımızda görüyoruz ki işin kökleri çok daha derinlerde. Çok daha derinlerdi, evet. Konu, analitik psikolojinin kurucusu Carl Jung'un ebedi çocuk arketipine kadar uzanıyor. Bu derinlemesine inceleme için akademik makalelerden, güncel tartışma forumlarına hatta Türk Edebiyatı'na kadar inanılmaz zengin bir materyal var önümüzde. Kesinlikle. Ve bu materyaller bizi şaşırtıcı bir yolculuğa çıkaracak. Yani sadece popüler tanımına bakıp geçmeyeceğiz. Bu büyümeme arzusunun peşine düşeceğiz. Carl Jung'un ebedi çocuk dediği o gizemli ve çift kutuplu arketipin ne anlama geldiğini anlayacağız. Ve oradan da hiç beklemediğimiz bir yere. Melih Cevdet Anday'ın unutulmaz aylaklarına ve günümüzdeki o hararetli evin işlerini kim yapacak tartışmalarına kadar uzanacağız. Hazırsanız bu konuyu enine boyuna masaya yatıralım. O zaman en temelden başlayalım. Peter Pan sendromu dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz? Popüler tanımıyla yetişkin bir bireyin duygusal olarak ergenlikte takılıp kalması. Ve yetişkinliğin gerektirdiği sorumluluklardan sürekli kaçması durumu değil mi? Evet, bu terimi ve ilk kez 1983'te psikolog doktor Dan Keeley ortaya atmış. Aynen öyle. Ama burada kaynakların altını özellikle çizdiği bir nokta var. Ki bu çok önemli. Bu şey değil, hani DSM-5 gibi resmi tanı kılavuzlarında yer alan teşhisi konulmuş bir akıl hastalığı olarak geçmiyor. Daha çok bir etiket gibi. Evet, daha çok bir dizi davranış örüntüsünü açıklamak için kullanılan psikolojik bir etiket. Asıl meselenin özüne inmek için dediğiniz gibi Jung'a ve onun puer aeternus kavramına bakmamız gerekiyor. Puer aeternus, Latince ebedi çocuk. Kaynaklar bunun mitolojide hiç yaşlanmayan, daima genç ve tanrısal kalan bir figürü anlattığını söylüyor. Ikarus gibi, Dionysos gibi. Hı hı. Jung ise bu mitolojik figürü alıp hepimizin paylaştığı kolektif bilinç dışının bir parçası, evrensel bir model, yani bir arketip olarak yeniden yorumluyor. Çok doğru bir özet. Ve Jung'un teorisinin en can alıcı noktası şudur: her arketipin iki yüzü vardır. Bir, aydınlık, bir de karanlık tarafı. Evet. Huyu Eternus arketipinin pozitif aydınlık yüzü, umudu, potansiyeli, yaratıcılığı ve yeniliği simgeleyen ilahi çocuktur. Bu, içimizdeki o taze başlangıçlar yapma potansiyeli, o bitmek bilmeyen umudumuz aslında. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Evet, bir de negatif yüzü var ki asıl mesele orada başlıyor. Hayatın gerçekleriyle, zorluklarıyla yüzleşmeyi reddeden, bağlılıktan ve sınırlardan ölesiye korkan, geçici bir hayat yaşayan adam çocuk. Geçici bir hayat yaşamak. Bu kişiler için en büyük korku bir duruma, bir işe, bir ilişkiye hapsolmaktır. Hayatın kendisini getirdiği sorumluluklarla birlikte bir hapishane gibi deneyimleyebilirler. Sürekli bir sonraki daha iyi seçeneği beklerken aslında hiçbir seçeneği tam olarak yaşayamazlar. Jung'un bu arketip tanımı gerçekten ilginç. Bir yanda ilahi çocuk, yani o muazzam potansiyel, diğer yanda ise sorumluluktan kaçan adam çocuk. Ama gerçek hayatta bu ikisi bu kadar net bir şekilde ayrılıyor mu? Yani her Peter Pan'ın içinde, o kaçışın altında biraz da o ilahi potansiyel yatmıyor mudur aslında? Harika bir nokta. Zaten Jung'un teorisinin gücü de burada. Bunlar birbirinden tamamen ayrı kutular değil, bir spektrum. Tehlike, ibrenin tamamen adam çocuk tarafında takılıp kalmasıyla başlıyor. Anladım. O ilahi potansiyel, eyleme geçirilmediği, sorumlulukla birleştirilmediği sürece sadece bir hayal olarak kalıyor ve kişi potansiyelinin gölgesinde yaşamaya mahkum oluyor. Peki bu adam çocuk figürü, bu geçici hayat yaşayan kişi, gündelik hayatta kendini nasıl gösteriyor? Kaynaklarınız bu konuda çok somut davranış kalıplarından bahsediyor. Mesela iş hayatı. Evet, Kariyer hedefleri ya hiç yoktur ya da sürekli değişir. Sık sık iş değiştirirler.
tam zamanlı veya yüksek sorumluluk gerektiren işlerden kaçınırlar. Ve en çarpıcısı, başarısız olduklarında suçu asla kendilerinde aramazlar. Hep bir başkası, sistem veya kötü şans suçludur. İlişkilerde ise bu durum daha da belirgin hale geliyor. Uzun vadeli bağlılıktan kaçınma en temel özellik. Hı hı. İlişki ciddileşmeye, gelecek kelimesi konuşulmaya başlandığı anda bir panik hali belirir ve genellikle ilişkiyi bitirirler. Hatta kaynaklar partnerlerinden adeta bir ebeveyn rolü üstlenmesini beklediklerini söylüyor. Yani çamaşırlarını yıkayan, faturalarını hatırlatan, dağınıklığını toplayan biri. Aynen. Buna literatürde Wendy ikilemi de deniyor. Ama burada bir an durmak lazım. Kaynaklarınızdan biri, özellikle o Reddit tartışması, bu Wendy etiketinin de artık sorgulandığını söylüyor. Yani tüm suçu Peter Pan'e atmak biraz haksızlık değil mi? Belki de bu Wendy figürü de, farkında olmadan, bu dinamiği besleyen, bu sorumsuzluğa alan açan bir rol oynuyordur. Çok yerinde bir müdahale. Evet, güncel tartışmalar tam da bu noktaya odaklanıyor. Bu tek taraflı bir durum değil, karşılıklı bir dinamik. Bir döngü yani. Tabii, bir taraf sorumluluk almaktan kaçarken, diğer taraf aşırı sorumluluk alarak bu boşluğu dolduruyor. Ve böylece döngü devam ediyor. Yani Peter Pan'in var olabilmesi için ona bu alanı sağlayan bir Wendy'ye de ihtiyaç var. Bu da konuyu bireysel bir sendromdan bir ilişki dinamiği sorununa taşıyor. Finansal ve sosyal yaşamda da benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Parayı düşüncesizce harcama, sürekli ailesine veya partnerine finansal olarak bağımlı olma, ev işleri gibi en temel sorumlulukları bile sürekli erteleme. O günlerce lavaboda bekleyen bulaşıklar, dolup taşan çamaşır sepeti. Aynen. Bunlar sadece tembellik değil, bir tür sorumluluktan kaçışın somutlaşmış hali. Doktor Dan Kayle'nin tanımladığı 7 temel özellik de bu tabloyu tamamlıyor. Duygusal felç, yani duyguları uygun şekilde ifade edememe, erteleme alışkanlığı, Sosyal iktidarsızlık, evet ki bu derin ve anlamlı dostluklar kuramama anlamına geliyor, büyülü düşünce, yani eğer o sorunu düşünmezsem yok olur gider gibi bir inanış ve hem anneyle hem de babayla çözülmemiş karmaşık sorunlar. Bu 7 özellik adeta sendromun psikolojik bir haritasını çıkarıyor. bu kadar çok belirtiyi dinleyince insan ister istemez merak ediyor. Bu bir tercih mi yoksa bir sonuç mu? Yani kimse bile isteye bu kadar zor bir durumda kalmak istemez herhalde. Kaynaklar bu işin kökenine, yani o büyük neden sorusuna nasıl bir cevap veriyor? Kaynakların neredeyse tamamının birleştiği ilk ve önemli faktör, aşırı korumacı ya da popüler tabirle helikopter ebeveynlik. Hı hı. Çocuklarını her türlü zorluktan, hayal kırıklığından, başarısızlıktan koruyan ebeveynler iyi niyetle onların problem çözme, dayanıklılık, stresle başa çıkma ve özgüven gibi yetişkinlik için hayati olan kaslarını geliştirmesini engelliyor. Yani çocuk, ben düşsem de annem babam beni kaldırır güveniyle büyüyor ve bu durum yetişkinlikte de devam ediyor. Tam olarak öyle. Ama ailenin rolü kadar modern çağın etkilerini de göz ardı edemeyiz. Tabii, Günümüz dünyası yetişkinliği oldukça korkutucu bir yer gibi pazarlıyor adeta. Ekonomik belirsizlikler, astronomik kiralar, kariyer kaygıları, küresel krizler, tüm bunlar genç yetişkinlerin gözünü korkutuyor. Buna bir de teknoloji ve dijital dünyanın sunduğu sığınakları ekleyin, evet. sorumluluklardan kaçmak için video oyunlarının, sosyal medyanın ve sanal dünyaların sunduğu o sonsuz ve konforlu alanlar var. Bu noktada kaynaklarınızdaki Game Quitter sitesinde anlatılan Brad'in hikayesi beni çok etkiledi. 26 yaşında, üniversiteyi bırakmış, video oyunu bağımlılığı yüzünden hayata atılamamış, Annesiyle yaşıyor. evet annesiyle yaşayan ve sendromun neredeyse tüm belirtilerini gösteren bir genç. Annesinin o çaresiz cümlesi her şeyi özetliyor. Oğlum öğlen 2'de kalkıyor, bir enerji içiyor ve sonra 10-15 saat boyunca oyun oynuyor. Tek istediğim bir iş bulması ve gerçek dünyada hayatta kalması. Annenin o çaresizliğini hissedebiliyorum. Tek istediğim hayatta kalması. Bu cümle çok ağır. Burada mesele çocuğun video oyunu oynaması değil, hayatın tamamen durmuş olması. Gerçek dünya adeta pause tuşuna basılmış gibi. Aynen. Brad'in hikayesi, bu sendromun birey ve aile üzerinde ne kadar yıkıcı olabildiğini gösteren çok canlı bir örnek. İstatistikler de bu bireysel hikayeleri destekler nitelikte.
Pew Araştırma Merkezi'nin verilerine göre günümüzdeki genç yetişkinler 40 yıl öncesine kıyasla tam zamanlı iş bulma, finansal bağımsızlığa kavuşma ve evlilik gibi o geleneksel dönüm noktalarına çok daha geç ulaşıyor. Oranlar çarpıcı. Evet, mesela 1980'de 21 yaşındaki gençlerin %64'ü tam zamanlı çalışırken bugün bu oran sadece %39'a düşmüş. Bu sadece bireysel bir tercih değil, aynı zamanda büyük bir toplumsal değişimin de göstergesi. Kesinlikle. Zemin ayaklarının altından kayıyor. Dün geçerli olan kurallar, kariyer basamakları, hayat planları bugün anlamsızlaşabiliyor. Bu da büyümeyi erteleme veya alternatif yollar arama eğilimini güçlendiriyor. Bir saniye, yani biz bu büyüyememe halini modern çağın dijital dünyanın bir sorunu sanırken kaynaklarınız bizi çok daha eskiye, kendi edebiyatımıza götürüyor. Melih Cevdet Anday'ın 1965 tarihli Aylaklar romanı. Evet, Bu sendrom için adeta mükemmel bir vaka analizi sunuyor. Bu inanılmaz. Bizim edebiyatımızın DNA'sında olan bir kod gibi adeta. kesinlikle öyle. Aylaklar romanındaki Selim Paşa konağında yaşayan karakterler, özellikle de Muammer tam bir puer aeternus örneğidir. Anday onlara aylak diyor. Aylak. Yani topluma, çalışmaya, sorumluluklara ve en önemlisi değişen dünyaya yabancılaşmış, bir türlü olgunlaşamayan, büyüyemeyen bireyler. Bu sadece bireysel bir psikoloji değil, aynı zamanda büyük bir toplumsal dönüşümün sancısı. Yani bir imparatorluğun çocukları yeni bir cumhuriyette nasıl yetişkin olacaklarını bilemiyorlar. Bu günümüzün ekonomik belirsizlikleriyle boğuşan gençlerin yaşadığı sıkışmışlıkla ne kadar benziyor aslında. Tam üstüne bastınız. Anday'ın aylaklarıyla bugünün Peter Pan'i farklı çağların ama benzer bir kaybolmuşluğun çocukları diyebiliriz. Muammer karakteri. Evet, romanın merkezindeki Muammer karakterine bakın. Baskın bir annenle olan Leman Hanım tarafından yetiştirilmiş, aile geçmişinin ağır mirası altında ezilmiş. Sonuç, pasif, kararsız, sorumluluk alamayan, duygusal olarak felç olmuş ve hatta intihar eğilimli bir antikahraman. Kendi hayatının başrolünü oynamayı beceremeyen, sürekli figüran kalan bir karakter. Çok doğru. Ve bu tek örnek de değil. Kaynaklardan biri, Halit Ziya Uşaklıgil'in ünlü romanı Mavi ve Siyah'taki Ahmet Cemil karakterinin de bu ebedi çocuk arketipine ne kadar uyduğuna dikkat çekiyor. Büyük hayalleri olan ama hayatın gerçekleriyle yüzleştiğinde paramparça olan o naif şair. Aynen. Anlıyoruz ki bu büyüyememe sancısı bizim edebiyatımızın da toplumumuzun da temel meselelerinden biriymiş. Peki edebiyatın o derin dünyasından çıkıp tekrar günümüze, o hararetli internet tartışmalarına dönelim. Çünkü bu Peter Pan sendromu tartışması özellikle son 10 yılda ciddi bir evrim geçirmiş. Hı hı. Kaynaklarınızdan biri 10 yıl önceki bir Reddit başlığıyla bugünkü bir başlığı karşılaştırıyor ve aradaki fark inanılmaz. 10 yıl önce bu konu açıldığında oklar anında video oyunlarına, çizgi roman koleksiyonlarına, yani o zamanlar erkeklere özgü ve çocuksu görülen hobilere çevrilirmiş. Aslında bu bir nesil çatışmasıydı. O dönemde geek kültürü olarak adlandırılan bu ilgi alanları henüz ana akım haline gelmemişti ve bir önceki nesil tarafından anlaşılamıyordu. Bu hobiler doğrudan sorumluluktan kaçışın birer sembolü olarak görülüyordu. Yetişkin adam dediğin balığa gider, bilgisayar oyunu oynamaz gibi yazılı olmayan bir kural vardı sanki. Aynen öyle. Ama bugün durum bambaşka. O geek kültürü dediğimiz şey artık kültürün ta kendisi. Kesinlikle. Süper kahraman filmleri tarihin en büyük gişe rekorlarını kırıyor. E-spor dev bir endüstri. Dungeons and Dragons oynamak artık havalı bir aktivite. Bu tür hobiler artık ne bir belirli bir cinsiyetle ne de çocuklukla ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla tartışmanın odağı da kaçınılmaz olarak değişti. İşte bu çok önemli bir ayrım. Artık mesele birinin hangi hobiyle uğraştığı değil, o hobilerin hayattaki sorumluluklarını nasıl etkilediği. Konuşma artık duygusal emek ve ev içi emeğin adil paylaşımı gibi çok daha modern ve derin kavramlar etrafında şekilleniyor. Yani sorun artık senin video oyunu oynaman değil, Sorun, evin bütün sorumluluklarını partnerinin üzerine yıkarak, ortak yaşam alanını ihmal ederek saatlerce video oyun oynaman. Mesele hobinin kendisi değil, sorumluluk dengesindeki adaletsizlik. tartışma erkeğin hobilerinden,
evdeki görünmez emeğin paylaşımına kaydı. Bu çok daha sağlıklı ve yapıcı bir tartışma zemini. Hatta bazı modern teorisyenler konuya daha da radikal bir yerden bakıyor. İçinde yaşadığımız bu sürekli değişen, belirsiz dünyada, puer aeternus'u artık bir patoloji, bir hastalık olarak değil, İstikrarsız bir dünyada hayatta kalmak için bir avantaja bile dönüşebileceğini öne sürüyorlar. Bu da konuya bambaşka bir boyut katıyor. Vay canına. Toparlayacak olursak, Carl Jung'un mitolojik kökenli ebedi çocuk arketipinden yola çıktık, sorumluluktan kaçışın belirtilerini inceledik, helikopter ebeveynlerden dijital çağın tuzaklarına uzanan nedenlere baktık Oradan Türk Edebiyatı'ndaki aylaklara uğradık. ve en sonunda günümüzün duygusal emek tartışmalarına kadar geldik. Gördüğümüz gibi Peter Pan sendromu, içinde hem büyük bir potansiyel barındıran ilahi çocuğu hem de bir tür felç durumu temsil eden adam çocuğu barındıran oldukça karmaşık bir olgu. Kesinlikle. Bu sendrom sadece bireyleri anlamak için bir araç değil, aynı zamanda kültürel değişimleri, nesiller arası çatışmaları ve yetişkinlik kavramının kendisinin zaman içinde nasıl dönüştüğünü sorgulamamızı sağlayan çok güçlü bir metafor. büyümek nedir, yetişkin olmak bugün ne anlama geliyor Bu soruların cevapları 40 yıl öncesine göre bugün çok daha karmaşık ve kişisel. ve bu derinlemesini incelemeyi bitirirken sizi son bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyoruz. Kaynaklarınızda geçen Jung'un o meşhur gölge kavramına geri dönelim. Shadow. Jung'a göre gölge, kişiliğimizin bastırdığımız, kabul etmek istemediğimiz, karanlıkta bıraktığımız yüzüdür. Puer Aeternus da aslında sorumluluğun, sıradanlığın ve hayatın zorlu gerçeklerinin oluşturduğu o gölgeden kaçarak sürekli aydınlıkta, oyun alanında kalmaya çalışır. Bu noktadan hareketle şu kışkırtıcı soruyu sormak belki de yerinde olur. Peki ya büyümek, sadece faturaları ödemek ya da bir iş sahibi olmak değil de aynı zamanda kendi gölgemizde yüzleşme cesaretini göstermekse? Yani içimizdeki o sıradan, sıkıcı, hatta karanlık potansiyelle barışmak demekse. Belki de gerçek olgunluk, o pırıl pırıl aydınlıkta kalma arzusundan vazgeçip kendi bütünlüğümüzü o gölgeyle birlikte kucaklamakta yatıyordur.